Geldim geldim efendim, herkesleri doyurmak üzere geldim. Patates, havuç, kıyma, güzel bir köfte hazırlayacağım. Sevdiklerimizin böyle severek yiyebileceği güzel bir köfte olacak. 500 gram kıyma ile hazırlıyorum. Köftenin içinde 2 tane patates, 2 tane havuç, 2 diş sarımsak, 1 soğan, 1 yumurta, biraz maydanoz olan böyle domates sosu, biraz kaşar peyniri. Çok değişik, güzel, lezzetli mi lezzetli bir köfte geliyor Oktay Usta'dan. Hemen malzemeleri sayalım. 2 patates, 2 havuç dedikten sonra 1 soğan, 2 diş sarımsak, 500 gram kıyma, 1 yumurta, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber. Sonrasında sevgili seyirciler, sosuna geldiğimizde konserve domates doğranmış küp küp, biraz kaşar peyniri olacak. 1 çorba kaşığı da burada tereyağımız var. Malzemeleri saydık. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz ama benim bir önce eldiven alıp gelmem gerekiyor. Havucumuzu rendeledik. Tavamızın ateşini yakmıştım. Şimdi havucu hemen alıyorum. Önce havucu alacağız tavaya. Peşinden de patatesler gelecek. Burada sebzeler diri diri olmayıp böyle köftenin içine tam bir lezzet olması için önce havucu ve patatesi pişireceğiz. Ama buraya birazcık yağ ihtiyaç var. A vitamini çözülebilmesi için az bir şey şöyle zeytinyağını verdim. Şöyle hemen kısa süreli. Canım benim, sevgiyle pişer misin lütfen? Rica ediyorum. Önce havuçları bir döndürelim. Çünkü havuç patatese göre biraz daha sert bir sebze. Sıralamayı ondan dolayı önce havucu ocağa aldım. Şimdi pişmeye başladı. Hemen hiç zaman kaybetmeden aynı rende ile patatesi rendeliyorum. Hızlıca patates çabuk kararır. Acele önce havuçlar pişmeye başlasın. Ondan sonra patatesi rendeleyelim. Çabucak karar ondan dolayı söylüyorum. 2 patates, 2 havucunuz varsa 500 gram kıyma ile bakalım kaç kişilik köfte çıkacak. Hem de bereketli olacak. Hem ekonomik, hem sağlıklı, hem lezzetli. Üçünü de birleştiriyoruz efendim. Güzel oldu. İnşallah sizler de bu tarifi beğeneceksiniz kıymetli seyircilerim. Havuçları şöyle biraz hemen pişirelim. Hatta burada tuzunu verelim. Sebzelerin hem de yumuşamasına da yardımcı olur. Soğanda da bu yöntemi yapıyorduk ya, hatırlarsanız sevgili seyircilerim. Hızlı soğanların yumuşaması için ve aynı zamanda lezzetlenmesi için ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir ocağa aldığımızda tuzu ile birlikte soğanı buluşturuyordum. Bu aynı yöntemi şimdi burada havuçlar için de yaptım. Evet, şimdi havuçlar şöyle 2-3 dakika yüksek ateşte cus oldular. Şimdi hemen buraya ne geliyor? Patates geliyor. Rendelenmiş patates de veriyorum. Patates, havuç birlikte birazcık sotelenecek. Sonra da soğumaya alacağız. Evet, şimdi 500 gram orta yağlı dana kıymamızı 2 sefer çekilmiş karıştırma kabının içine aldım. Patatesi, havucu güzelce pişirdik. Sonra soğumaya bıraktık. Ilık hale geldi. Şimdi burada sırada köftenin, yani kıymanın üzerinde yerini alıyor. Kıymetli seyircilerim, bu köfte gerçekten tadanlar tarafından yüksek puan alacaksınız Allah'ın izniyle. Ben buna kefilim Allah'ın izniyle. Çok güzel bir köfte oluyor. Şimdi köftede hemen 2 diş sarımsak da gelecek. Sen şurada dur canım. Soğanı rendeliyorum. 1 tane rendelenmiş soğan. Yavrular yesinler. İçinde sebzesi ve köftesi olan güzel, harika bir lezzet. Görüyor musunuz? 1 soğanı rendeledim. Bakalım, gözlerim yanacak gibi duruyor ama inşallah yakmaz. Tamam. Evet, şimdi buraya 1 tane yumurta kırıyorum. 1 adet yumurta da geldi.
Eller yıkanıyor. Güzel bir köfte dedik. Değişik tarifler, yeni tarifler istiyorsunuz benden sevgili seyirciler. Böyle daha önce görmediğimiz, tatmadığımız lezzetler de hazırlar mısınız diye sizlerden istek geldi. Dersime çalışıyorum. Gece gündüz uyumadan çalışıyorum. Seyircilerim için yenilik ne yapabilirim diye. Evet, şimdi 2 diş sarımsağı da eziyorum. Vitaminli. Yavrular özellikle yesin, çocuklarımız böyle köfteler yesinler. İçinde bakın soğanı, sarımsağı, yumurtası. Sevgili seyircilerim, hemen biraz tuz koymuştum sebzeler için. Kıyma için de tuzunu vereyim. Çok kaçırmayalım. Sonra buraya karabiber. Acı sever misiniz? Biraz havalar soğuk, bağışıklığınız güçlenmesini ister misiniz? Biraz da pul biber verelim içine. Az bir şey. Pul biber de geldi. Az böyle mini minnacık da bir kekik dokunduracağız şuraya hafiften. Çok az. Az bir şey kekiği de verdik. Şimdi sevgili seyircilerim, maydanoz, domates sos, kaşar, tereyağı, onlar üzerinde yerini alacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Köftemiz sebzesiyle buluştu. Havuç ve patatesi görüyoruz. Baharatları var içinde. Son derece güzel, sağlıklı bir köfte oldu ve lezzetli aynı zamanda. Şimdi hemen şekillerini verme bölümüne geçeceğiz. Köfteyi güzelce yoğurduktan sonra bir tabağa alınız sevgili seyircilerim. Dolaba kaldırın. Dolapta bir yarım saat kadar beklesin. Şekil vermesi kolay olsun diye söylüyorum. Bakın ben biraz bile yarım saat bekletemediğim için biraz şekil vermekte yumuşak, esnek, sadece başka bir problem yok. Evet, şöyle hemen getiriyorsunuz. Normal klasik anne köftesi büyüklüğünde basıyoruz. Şöyle hafiften alıyoruz bir tabağa. Tabağa aldıktan sonra hepsini birazdan pişirme bölümüne geçeceğim. Bakalım kaç köfte çıkacak aynı zamanda buradaki yapmış olduğumuz ölçüden, onu da göreceğiz. Değerli seyircilerim, köftemiz şu anda hazır hale geldi. Ebatları bu şekilde. Kaç tane köfte çıkmıştır? Hemen sayısını sizlerle paylaşayım. 25 tane köfte çıktı. 500 gram kıyma ile 2 patates, 2 havuç ile hazırlanan güzel böyle soslu ve sebzeli harika bir köfte. Şimdi birinci katı tamamladıktan sonra yağlı kağıt koydum ki çünkü pişmiş sebze, patates özellikle yapıştırma özelliği var. Ondan dolayı birbirlerine değdirmemeye özen gösteriyorum. Tavamı şimdi ocağa aldım. Ateşini yaktım. Çok yağ koymayacağız. Böyle normalde evlerde köfte pişirirken bol yağda pişirilir ya. O sistemde değil. Normal böyle birazcık yağ döktükten sonra şimdi köfteyi pişirmeye başlayacağız. Evet, tavamızı ateşini yakmış mıyım? Isındın mı canım? Sevgiyle ısın bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, köftelerimizi almaya başlıyoruz sevgili seyircilerim. Ne de güzel oldu. Bu güzel köfteler sevgiyle hazırlanıp sevgiyle yenilecek inşallah, sofralarınızda olacak kıymetli seyircilerim. Allah bolluk ve bereket versin evlerinize. Huzur versin. Güzel tatlar, lezzetler olsun. Bak şimdi üzerinden yağlı kağıdını kaldırıyorum. Buradaki katman da çıkıyor köftemizde. Çok aşırı sıkıştırmayayım. İki turda pişirebilir miyim bilemiyorum. Bakacağım. Herhalde pişmez. Öyle acele etmeyelim. Güzel böyle. Alt üst iki köfteleri pişirdikten sonra sosuyla buluşma anı olacak. Ne de güzel pişiyorlar. Sevgiyle iki tarafını da kızartacağız. Köftelerimiz her iki tarafı da kızardı. Görüyoruz şu anda köftelerimizin pişmiş halini. Buradan sonra hemen bir tabağın içine alacağım köftelerin. Böyle hepsini aynı anda doldurmuyoruz. Çünkü ısı dengesi bozulursa güzel dengeli pişmezler. Şimdi ben birazdan domates sosuyla buluşturacağım. Oktayüs'te ben bunu sossuz da severim, yerim diyenler tabii ki öyle de yiyebilirsiniz sevgili seyircilerim.
Bakın çok güzel oldular. Hemen tekrar tavamı dolduruyorum. Böyle dumanları çıkıyor. Mayonez, ketçap, hardal yanında bir salata olsun derseniz o da olur. Pişireyim hepsini. Sonra da sosuyla, kaşarıyla, maydanozuyla buluşturacağım. Sevgili seyircilerim, köftelerimiz şu anda pişmiş bulunuyor. Şimdi bir tavası domates soslu, bir tabaktakileri de böyle sade bırakacağım. İki metodu da paylaşayım diye. Hemen şurada konserve domatesi açıyorum. Burası doğranmış domates sevgili seyircilerim. Ya da yazdan yapmış olduğunuz domatesten de yararlanabilirsiniz. Hemen şöyle sevgiyle domates köftelerin üzerine, yanlarına gelecek bir şekilde güzel soslu burası. Soslu, domatesli ve kaşarlı demiştim hatırlıyorsanız. Evet. Burası tamam. Şimdi sevgili seyircilerim, şöyle kısa süreli bir kaynama yapacak. Buranın yağ durumunu kontrol edeceğim. Eğer yağ ihtiyaç varsa şuradaki tereyağını normalde koymayı planlıyorum. Koysak güzel olur ama tereyağı da harika bir tat verir. Sonra da üzerine sevgili seyircilerim bir kaşar peyniri, ince doğranmış maydanoz serpeceğim. Şimdi erisin, bir taşım kaynıyor, alıyoruz ondan sonra. Evet, köftemiz şu anda servise hazır. Kaşarı, maydanozu, domates sosu ile birlikte bir kaşık tereyağı da burada güzel eridi. Hem böyle güzel soslu, görüyorsunuz, sebzeli ve lezzetli köfte. Gerçekten çok güzel oldu ve hemen ocaktan alıyorum artık. Servis vakti diyoruz. Şimdi 2 tane burada köfte hazırladım sizler için. Soslu olan burada. Sossuz yiyenleri de düşünerekten burada diğerlerine de hiç sos koymadım. Sade olarak bıraktım. Üzerlerine maydanoz koyup sevgili seyircilerim, çok güzel oldu. Evet efendim, köftemiz şu anda servise hazır. Kıymetli seyircilerim, üzerine kaşar peyniri, maydanozunu görüyoruz. Hemen bir tane keseceğim şuradan. Kaşarıyla birlikte bir görelim mi bakalım köftemiz nasıl olmuş. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Yumuşacık dokusu, üzerinde kaşar peyniri de olan güzel bir köfte tarifini sizlerle paylaştım. Değerli seyircilerim, kanalıma abone olup destek olan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah evlerinize bolluk bereket versin. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.